ProDersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Panasonic AG-AC8 kamera ile ilgili bazı bilgiler beraberce göreceğiz. Nedir bunlar? Karta çekim, çift karta çekim ve fabrika ayarlarına cihazı nasıl döndürüyoruz? Onlarla ilgili sizlere gösterim yapacağım. Yine sizler de bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmak suretiyle diğer arkadaşların da faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdi daha önce bu kamerayla ilgili bazı ufak tefek bilgiler vermiştik başlangıç olarak arkadaşlar. Bunlardan yine bir tanesi şurada görmüş olduğunuz gibi bir kart yuvamız var. Burada SDXC formatındaki kartlarımızı takmak suretiyle iki tane karta eş zamanlı kayıt yapabiliyoruz demiştik. Peki biz tek karta çekim yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? İşte menüden bu kartın bir tanesini kapatmak suretiyle bunu iptal edebiliyoruz. Veya yine aynı şekilde şayet elimizde tek kart var, ikinci kartımız yoksa bunu yine menüden kapatmak suretiyle bu şekilde işlemi tamamlayabiliyoruz. Yalnız şöyle bir durum var benim gördüğüm. Arkadaşlar birinci yuva arızalı ise ikinci yuvaya kart taktığınız zaman çekim yapamıyorsunuz. Oraya bir şekilde kart takabilmeniz lazım. Yani birinci yuva arızalandığı zaman ikinci yuvada kullanıma kapanıyor. Bunu tabii ki detaylarına ben bakıyorum. Yine serviste de sorabiliriz. Ama gördüğüm kadarıyla kullanma kılavuzundan incelediğim kadarıyla o şekilde kullanmamıza müsaade etmiyor. Peki kartı kapatma işlemini nasıl yapıyoruz? İkinci kartı burayı ben kapatıyorum. Şöyle kameramızı biraz çeviriyorum. Şuradan kameramızı açıyorum aşağı basarak. Evet, şu anda kameramız açıldı arkadaşlar. Şöyle menü tarafını sizlere çeviriyorum. Şöyle çevirelim. Burada arkadaşlar şurada biraz yaklaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kameramızın ekranı bu gördüğünüz gibi. Birinci kart 5 saat 31 dakika. İkinci kart 5 saat 31 dakika çekim yapabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi biz burada peki bu kartı nasıl kapatıyoruz? İstersek buradan şöyle herhangi bir noktaya tıklayarak menüyü açıyoruz. Şöyle menüyü seçiyorum. Buradan kapatabiliriz. Buradan record setup dedikten sonra iki medya funç diyor arkadaşlar. Buradan off dediğimiz zaman birinci kartı kullanımda, ikinci kartı da iptal etmiş oluyoruz. Bu şekliyle yani backup dediğimiz zaman yine tekrardan seçeyim. Buradan backup'ı seçtiğimiz zaman ikinci kartta devreye giriyor ve kaydı iki karta da aynı anda yapıyor. Buradan çıkıyorum ben. Peki ben bu işlemi başka nerede yapabilirim? Yine biraz önce yapmış olduğumuz işlemlere arkadaşlar buradan da şu gördüğünüz menü kısmına basmak suretiyle ekranın gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında şuradan aşağı yukarı gitmek suretiyle şöyle ekranı göstereyim size. Evet, şöyle bakın, ben şimdi oradan gidiyorum. Şöyle istediğimiz şekliyle aşağı yukarıda gidebiliyoruz. Yine buradan record setup'a geldikten sonra ortadaki tuşuna bastığımız an onaylanmış oluyor. Buradan yine kayıt formatları arkadaşlar. Bunlar yine çok önemli. Ne açıdan? Bizim elimizdeki kartın durumuna göre de biz bunu ayarlayabiliriz. Size ben örnek göstereyim. Buradan mesela bunu seçtim şöyle. Buradan şöyle biraz daha seçelim. Bunu seçelim. Daha sonra çıkış yapalım. Şuradan çıkayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce 5 saat 31 dakika olan kayıt süremiz yine Full HD olmasına rağmen 11 saat 18 dakikaya çıktı. Dolayısıyla biz bu elimizdeki kartın şayet yetersiz geliyorsa böyle de bir zaman kazanmak açısından faydalı bir yönü var. Şimdi biz bunu tekrardan ben
aynı bölmeye geliyorum. Record Setup diyorum. Buradan da Reg Format, yine ortadaki tuşa basıyorum. En yukarıya geliyorum arkadaşlar. 1080 50p olarak bunu ayarlıyorum. O şekliyle de çekiyorum. Yine OK dedikten sonra buradan çıkıyorum. Menü kısmına geçiyorum. Gördüğünüz gibi 5 saat 31 dakika. Tabii ki açıkçası ben diğer formatlarda hani hepsini tek tek çekip denemedim ama ben en yüksekte çekiyorum. Çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Kalitenin daha iyi olduğunu hesap ederek, ki öyledir. O yüzden hep o şekliyle çekiyorum. Şimdi biz burada kameramıza arkadaşlar bazı menü ayarlarına biz formatı nasıl atıyoruz onu size yine göstermeye çalışayım. Buradan menüye şöyle herhangi bir noktaya tıkladıktan sonra arkadaşlar menüyü buradan seçiyorum. Buradan Other Function diyorum. Diğer fonksiyon. Ve şöyle aşağıya doğru iniyorum. Initial Set yazan bölüme geldiğim zaman arkadaşlar oraya tıklıyorum. Buradan Yes diyorum. Şimdi biraz bekleyin diyor. Bizim burada bazı ayarlarımızı bozmayacak arkadaşlar. Nedir bu? Saat ayarı, ortam rengi, kayıt formatı ve dil. Bunları bozmayacak. Bu şu demek değildir. Onu da söyleyeyim. Fabrika ayarlarına döndürmek değildir bu arkadaşlar. Onu size birazdan göstereceğim. Zaten bütün her şeyi sıfırladığını da göreceksiniz. Peki ben burada yine sizlere göstermek istediğim bir şey var. Şöyle kameramız şu anda gördüğünüz gibi otomatik çekimde. Şöyle menüye geliyorum ben. Bakın burada neler var. Kamera Setup diyorum arkadaşlar. Bakın menüye dikkat edin şimdi. Ben bunu buradan çıkıyorum. Manuel aldığım zaman bazı ayarlar değişiyor. Nedir? Şu anda bir manuel alalım görelim. Şu anda manuele aldım. Menüye basıyorum. Alt taraftan basıyorum. Ekrandan basmaya gerek yok. Buradan kamera setup'ı şöyle seçelim. Daha sonra ortadaki tuşa basıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bize değişik seçenekler sunuyor. Yani manuel olarak kameramızı ayarlamamız için bize sahneler, işte resim değerleri, resim ayarları onları gösteriyor. Nedir bunlar? Şöyle sahne moduna o seçiliyken ben ortadaki tuşa basıyorum. Biraz önce göstermiş olduğum aşağıdaki tuşa. İşte nedir? Burada değişik değerler var. Portre var, güneşli hava, mum ışığı, bulutlu hava vesaire. O tip durumlar var. Biz burada manuel ayar yaparken hangi ortamda çekim yapıyorsak ona göre de bunları ayarlayacağız. Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda detaylarıyla anlatabilirim. Ancak şu anda çok uzatmamak için bunları buradan geçiyorum. Tekrardan ben geriye geliyorum. Burada neyimiz var? İşte Picture Adjust var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlerimiz var. İşte renk olsun, parlaklık olsun, white balance edges olsun. Telaffuzum yanlış olabilir. Bunları da yine buradan da ayarlayabiliyoruz. Üzerine tıkladıktan sonra şuradaki tuşlarla hangi renk bizim istediğimiz şekildeyse Enter diyorum. Gördüğünüz gibi orayı ben 2 yaptım. Diğer ayarlarda yine rengi de örneğin rengi de şöyle biraz hızlı bir şekilde gidiyorum. Örneğin 4 yaptım. Enter dedim. Onu da 4-5 olarak bu şekilde de tabi ayarlayabiliyoruz. Biz kameramıza şimdi fabrika ayarlarına döndürme işlemini nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu sizlere göstermeye çalışayım. Burada biraz farklı bir işlem yapacağız. Nedir bu? Hemen şöyle biraz bu kameramı şöyle indireyim. Burada size göstermem gereken bir şey var. Evet. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin. Şuradaki menü tuşuna bastıktan sonra şuradaki düğmeyi aşağıya doğru yani fokusun olduğu yerde sabitliyoruz. Hemen sabitleyelim. Şuradan bir çıkayım önce o yapmış olduğumuz renk ayarlarını. Şimdi ben tripodla da bu anlatımı yaptığım için biraz da açıkçası bana da sıkıntı oluyor ama yapabilirsem şöyle bir deneyim.
Şimdi ben bunu bastım. Şuna basıyorum, bakın dikkat edin. Şunu da aşağıya doğru getiriyorum. Getirdim. Daha sonra tabii ki hepsini aynı anda gösteremiyorum ama bu yakınlaştırma, uzaklaştırma butonunun W olan tarafına şöyle 3-4 saniye basıyorum. Evet. Şimdi ekranımız değişti. Ekranımız nedir arkadaşlar? Şurada gördüğünüz ekran. Burada 1 yazıyor. Görüyorsunuz. Yani burada değişik ayarlar var da onlarla pek şey yapmıyoruz. Oynamıyoruz. Biz buradaki 1'e tıkladıktan sonra bu böyle bir seçenek geliyor. Yes olanını seçiyoruz biz. Şimdi evet, gördüğünüz gibi bütün hepsini reseti ve çeki yaptı. Şurada da üst tarafta gördüğünüz gibi end diye yazıyor ve bitirdi. Kamerayı kapatıp yeniden açmam lazım arkadaşlar. Şu anda kamerayı kapatıp ve yeniden açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi set date and time, yani zamanı ve saati girin diyor. Yani bunları da sıfırladı. En başa döndürdü. Şimdi ben bunu nasıl ayarlıyorum? Yes dedikten sonra bu ekran geliyor karşımıza. Şuradan hemen biri seçiyorum. Yukarı ok işaretine geçiyorum. Bugün ayın 17'si. Ben yine bunu menü kısmından yapıyorum arkadaşlar. Buradan hemen sağa geçiyorum. 17.2. Hemen sağa geçiyorum. 2019. Evet, burası 00. Saatimiz kaç? Hemen bir bakayım. Tabi bu anlatımı da gece yarısı yapıyoruz. 003'müş arkadaşlar. Yine onu da 3 yaptıktan sonra enter diyorum. Ve buradaki yapmış olduğum değişikliği de kaydettikten sonra evet çıkıyorum. Şu anda bana yer olarak soruyor. Buradan şöyle sağ sol yapayım. Yani bunu da seçebilirim. Londra, Casablanca diyor. Onu da seçebilirim. Bu şekilde de gördüğünüz gibi bütün ayarlarımız şimdi tekrardan sıfırlandı. Şu anda burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ben her iki kartı da tanıtmama rağmen bu format işlemini attıktan sonra, fabrika ayarlarına döndürdükten sonra orada R yazan kısım, belki farklı kamera kullanan kardeşlerimiz olabilir diye söylüyorum. R yazan kısımda dikkat edin, format değişti. Bunu nasıl anlıyoruz? Ben 1080-50p yapmıştım. Hemen bakıyoruz neye geçmiş. Menüye geliyorum. Record setup diyorum. Reg format. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PH 1080-50i'ye geçmiş. Dolayısıyla bu makinede bütün her şeyi fabrika ayarlarına döndürdü. Ben tekrardan 50p'yi seçiyorum ve şuradan da 2 medya funç diyor. Şu iki medya seçeneği diyor arkadaşlar. Yani bu 2 tane kart olursa onu kullanın diye. Buradan backup'ı seçtiğimiz zaman biraz önce yine söylediğim gibi 2 kartımıza da aynı anda çekim yapabiliyoruz. Tekrardan geriye gidiyorum. Exit diyorum ve oradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yine 5 saat 31 dakika olarak burada çekim yapabiliyoruz. Yine daha önce de sizlere bunu söylemiştim arkadaşlar. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Çok zorda kalmadığınız sürece buradaki şöyle çevireyim. Buradaki yuvadan kartları arkadaşlar şöyle de biraz indirelim. Bu kartları mümkün mertebe çıkartmamaya özen gösterin. Ara sıra tabii ki süpürgeyle, elektrik süpürgesiyle çok fazla yakınlaştırmamak suretiyle içerisine giren tozları vesaire de alabilirsiniz. Hani çok fazla olunca zarar verebilir. Yine buralardaki tozları alabilirsiniz. Bakım manasında söylüyorum. Bunları alabilirsiniz. Bu kartları çıkartmadan direkt bilgisayarınıza bağlamak suretiyle bu işlemleri gerçekleştirirseniz hem kartınızın daha uzun süreli kullanılmasını hem de
olası başka hatalara meydan vermemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar ben sizlere bu karta format atma işleminin nasıl yapıyoruz onu kısaca göstereyim. Hemen menü düğmesine basıyorum. Buradan aşağıya doğru şöyle iniyorum. Buradan Other Function yani diğer fonksiyonu seçtikten sonra arkadaşlar Format Media gördüğünüz gibi geldi. Yine ben ortadaki yuvarlak butona basıyorum. Burada diyor ki hangi karta atmak istiyorsun biçimlendirmeyi? Select Media yani medya seç diyor. Ben buradan hemen şöyle yukarı ok işaretiyle yukarı çıkıp sola gidip birinci kartı seçtikten sonra ortadaki yuvarlığa basıyorum. Burada yine sağa basıyorum. Hani format atmak istiyor musun karta diyor. Yes diyorum. Tekrardan bir daha soruyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki elimiz yanlışlıkla değebilir, başka sebepler olabilir diye bunlar da düşünülmüş. Yine ben yes dedikten sonra now formatting yani şimdi biçimlendiriliyor diyor. Biraz bekleyin diyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Tabii benim her iki kartımda da formatlı olduğu için süresinde bir değişim olmayacak. Gördüğünüz gibi burada da finish it diyor. Yani bitti diyor. Bunu çıktıktan sonra da tekrardan aynı işlemleri ikinci karta da yapmak suretiyle kartlarımıza format atabiliyoruz. Söylediğim gibi makinenin üzerindeyken format atmak her zaman daha güzel. Bilgisayardan, kart okuyuculardan vesaire bu işlemleri yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Mecbur kalmadığınız sürece. Pro Dersler kanalımda Panasonic AG-AC8 kamera ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinizi esirgemez. Abonem olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.